Başlangıçta her şey birdi. Hiçbir şey yaşamıyor ya da her şey yaşıyordu. Biz bu sürecin çok küçük bir zerresinin üzerinde var olduk. Cansız varlıklar önce birbirine evrildi. Sonra da cansızların uygun koşullarda bir araya gelmesiyle canlılar oluştu. İlk canlılar özellik olarak cansız gibiydi. Temel canlılar hayatta kalma gibi temel işlevleri öğrendi. Sonra hayvanlar oluştu ve içgüdüleri, hormonları, duyguları bir araya gelerek karmaşık canlılar oluştu. Sonrasında akıllı hayvanlar oluştu. Evrimin zirvesi olan insan zamanla dünyanın hakimi oldu. Ama bana kalırsa insan sadece akıllı canlıya bir geçiş formuydu. İlk videoda söylediğim sözlerle başlıyorum. İnsanlık, evrimsel sürecin fiziksel dünyadaki en gelişmiş halidir. Evet, evrim vardır. Fakat yanlış bilinen önemli bir şey vardır. İnsan maymundan gelmemiştir. İnsan zaten bir maymun türüdür. Evrendeki her şeyin kökeni birdir. Ve videonun introsunda anlattığım üzere dağılan parçacıklardan oluşan kütleler, o kütlelerin oluşturduğu cansız varlıklar, cansız varlıkların uygun koşullar altında canlı varlıklar oluşturması ve bu canlıların gitgide karmaşıklaşmasıyla başlayan süreç günümüzdeki canlı ve cansız çeşitliliğine kadar ilerler. Evet, bilimsel olarak evrimin bozulması ya da geri gitmesi mümkün değildir. Ama bunu metafor olarak kullanıyorum. İnsan, evrimin son noktası gibi görünse dahi yine de maymun olarak sınıflandırılması gerekir. Çünkü insanı diğer hayvanlardan ayıran şey zekası değil, zeki olma ihtimali. İnsanları incelediğimiz zaman karşılaştığımız sonuç çok net. İçgüdüleriyle hareket ettikleri ve zekalarını çok az kullandıkları. Günümüz şartlarında ise evrimin metaforik olarak geriye doğru gittiği somut bir gerçek. İşte bu kanalı açmamın sebebi de bu. Çünkü insanlar kendileri yerine düşünen, kendi fikir ve düşüncelerini bastırıp yok eden sistemlerin ve teknolojik altyapının içinde yaşamaya karar verdi. Fikirler bastırılır, zihinler uyuşur ve zeki maymundan sadece dünyanın hakim maymun türüne geri doğru evrilmeye başlarız. Bu sistem doğa yasalarını ve gerçek düzeni bozdu. Biz küçük bir parçası olsak dahi bu bizim yaşam alanımız ve bu konu bu yüzden çok önemli. İlk videodan beri sistemden bahsediyorum. Hadi gelin size bu sistem dediğim şeyin aslında ne olduğunu açıklayayım. Sistem diye bahsettiğim şey özetle otoritelerin ve tüccarların bedenlerinizi ve zihinlerinizi hapsettiği bir yaşam simülasyonudur. Detaylı olarak açıklamak gerekirse insanlar vahşi doğada diğer hayvanlara kıyasla daha zayıf olduğu için sürüler halinde hayatta kalıyordu. Sürünün içinde bir düzen vardı. Avcılar, toplayıcılar, gece bekçileri, bakıcılar. Sonra bu zamanla bir kültüre dönüştü ve büyüyerek bugünkü devletleri oluşturdu. Sistem dediğimiz şey ise bu kültürlerin ve devletlerin bir araya gelerek kapitalizm, komünizm gibi hayatta kalma modelleri oluşturmuş yapıların genelidir. Bu yapı ise kontrol ve güç hırsıyla insanların bedenlerinden zihinlerine kadar onları ele geçirerek zarar verme noktasına kadar gelmiştir. Uyanış serisini izleyin. Gizlediğim mesajları bulun. Ve size baştan sona verdiğim bilgilerle beraber önlemlerinizi alıp bilinçlenerek değişim için gerekli adımı atın. Bu düzeni insanlar kurdu ve değiştirecek olan tek tür insanlardır. Ben Mert Tamtürk. Doğa için buradayım.